Hepinize selamlar. 220 Garaj inceleme ve test videolarında bu hafta ülkemize gelmesi dört gözle beklenen Xiaomi'nin M365 Pro 2 elektrikli scooter'ını inceliyoruz. Bugün sizin için Xiaomi M365 Pro 2 elektrikli scooter'ı inceleyeceğim, test sürüşü yapacağım ve bir önceki versiyon olan M365 ile karşılaştırmasını yapacağım. Bu yılın Temmuz ayında tanıtımı yapılan ve kademeli olarak dünyada satışa sunulan Xiaomi M365 Pro 2 elektrikli scooter, önceki modeli gibi tüm dünyada en çok satan elektrikli scooter modellerinden biri olmayı hedefliyordu. Türkiye'ye gelmesi Eylül ayının ortalarını bulan scooter, ilk versiyonuyla da ülkemizde oldukça fazla ilgi görmüştü. Gelin şimdi Xiaomi M365 Pro 2'nin teknik özelliklerinden başlayalım. Xiaomi M365 Pro 2, 8,5 inç çapında havalı tekerlekler üzerinde yürüyen bir scooter. Gücünü 300 Watt nominal güce sahip ön tekerleğe yerleştirilmiş hub motordan alıyor. Motor ağırlığın ya da yoldaki eğimin etkisiyle zorlandığında 600 Watt pik güce ulaşabiliyor. 25 km/saat maksimum hıza sahip Xiaomi, günlük kullanımda size oldukça zaman kazandırabiliyor. Özellikle gün içerisinde yakın mesafeler kat ediyorsanız ya da evden toplu taşımaya gidip gelirken zorlanıyorsanız, aradığınız ürün sınıfı Xiaomi'nin içinde bulunduğu ürün sınıfı. Alüminyum gövdesi sayesinde 14,2 kilogram gövde ağırlığına sahip. 12.400 mAh yani 12,4 Ah kapasiteye sahip bataryasıyla 446 Watt güç depolayabiliyor. Bu sayede 45 kilometre gibi oldukça yeterli bir menzile erişebilen M365 Pro 2, katalog verilerine göre %20 gibi bir eğimi tırmanabiliyor. Arka tekerlekteki disk frenle de dik yokuşlardan inerken bile scooter'ı kontrol altında tutabiliyorsunuz. Yaklaşık 8 saatte tam kapasite şarj edilebilen scooter'ın pil ömrü, Xiaomi'nin internet sitesinde 500 şarj döngüsünde %70'in altına düşmez şeklinde belirtilmiş. 100 kilogram taşıma kapasitesi ile de bulunduğu sınıfın standartlarını yakalıyor. Teknik özelliklerin yanı sıra atlamak istemediğim önemli bir konu var. Xiaomi M365 Pro 2 modelini satın aldığınızda kutudan bir adet de yedek lastik çıkıyor. Olası bir lastik değişim gerekliliğinde bu yedek lastik çok faydalı. Çünkü bu videonun yayınlandığı tarihlerde Xiaomi'nin lastiği yaklaşık 200 TL gibi bir fiyata satılıyor. Dolayısıyla kutudan çıkan yedek lastik adeta bir nimet. Gelelim kullanım öncesi bilmeniz gerekenlere. Xiaomi M365 Pro 2'nin kontrol ekranı birçok üründe bulabileceğiniz standart sayılabilecek bir ekran. Bu yüzden ilgiliyseniz ve daha önce benzer bir ürün kullandıysanız arayüze aşinasınızdır. Scooter üzerindeki ekranda bulunan en büyük rakamlar tahmin edeceğiniz üzere scooter'ın anlık hızını gösteriyor. Anlık hız göstergesinin altında sürüş modları, onun da altında ikaz bildirimleri yer alıyor. En alttaki 5 adet kesik çizgi ise şarj durumunu gösteriyor. Yalnızca bir açma kapama tuşuna sahip ekranı ve scooter'ı düğmeye basarak açtıktan sonra sürüş modlarını yine aynı düğmeyle değiştirebiliyoruz. 3 farklı sürüş moduna sahip M365 Pro 2'de yaya modu, günlük mod ve spor mod bulunmakta. Son hız yaya modundayken 5 km/saat, günlük modda 20, spor modda ise 25 km/saat olarak limitleniyor. Bir önceki versiyon olan Pro'da ilk mod ekonomi modu olarak geçiyordu ve son hız 15 km/saat ile sınırlandırılmıştı. Günlük standart moddayken 20 Xiaomi M365 Pro 2 scooter'ı kullanmadan önce Apple ve Android cihazlar için de mevcut app'i indirerek çok daha detaylı kontrole erişebiliyorsunuz. Telefonunuzda Bluetooth açıkken uygulamayı açıp scooter'ı da açtığınızda öncelikle yapmamız gereken iki cihazın eşlenmesi.
Eşleşme tamamlandıktan sonra karşımıza çıkan ilk ekran scooterla ilgili temel bilgileri gösteriyor. Anlık hız, sürüş modu, pil seviyesi, scooter açıldığından bu yana kat edilen yol ve ortalama hız. Daha detaylı bilgi içinse sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz ve az önceki ekrana göre daha fazla bilgi içeren daha detaylı bir sayfaya geçiş yapıyoruz. Cihaz ayarları kısmında bulunan sekmelere hızlıca bir göz atalım. Xiaomi hız denetleyici ile aslında hız sabitleme sistemini tanımlıyor. Uygulamadan hız denetimini açık konuma alırsanız, sürüş esnasında gaz koluna 5 saniye basılı tutarak hız sabitleyiciyi devreye alabiliyorsunuz. Hız sabitleyicinin devreye girdiğini ise kısa bip sesiyle cihaz size bildiriyor. Test sürüşü sonrası M365 Pro 2'nin bir önceki versiyonuna göre farklarını özetlerken de değineceğimiz gibi Xiaomi bu yeni versiyonda görülebilirlik ve güvenlik konusunda küçük ama oldukça etkili değişiklikler yapmış. Daha büyük arka lamba kullanılması da bunlardan biri. Görülebilirliği arttırmak adına arka lambayı her zaman açık kullanabiliyorsunuz. Enerji tasarrufu yoğunluğu olarak tanımlanmış sekmede ise aslında rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlıyoruz. Yüksek ya da düşük güçte frenleme, yani yüksek ya da düşük güçte enerji geri kazanımını buradan ayarlayabiliyoruz. Temel bilgiler kısmında ise elektrikli scooter'ın sağlığını gösteren detayları görebiliyoruz. Sağlıklı kullanım için motor sıcaklığı oldukça önemli. Pil bilgilerinde ise detaylı bir biçimde kalan pil kapasitesi, miliamper saat olarak kapasite, yani bataryanın sağlığı diyebiliriz, anlık voltaj, akım ve güçle pil sıcaklığını görebiliyoruz. Bu bilgiler sürüş esnasında batarya yönetim sistemi BMS ile scooter'ın beyni diyebileceğimiz kontrol modülü tarafından sürekli olarak değerlendiriliyor. Limitlerin aşılması halinde ise duruma müdahale ediliyor. Dolayısıyla buradaki bilgileri anlık olarak takip etmeniz bir zorunluluk değil. Cihazın kontrol sistemi zaten bunu sizin için yapıyor. Hız ve mesafe kısmında ise cihazın geçmişine ait bilgileri görebiliyoruz. Anlık hız, toplam kilometre, cihaz açıldığından beri kat edilen mesafe ve tahmini kalan menzil bilgileri bu ekranda detaylı olarak mevcut. Uygulamada işimize yarayabilecek ve bilmeniz gereken detaylar bu şekilde. Test sürüşüne geçelim. Şimdi biraz bozuk yol performansından ve konforundan bahsedeyim. Bozuk yolda dolgu tekerlekli olan versiyonlara göre, bunun Xiaomi M365'in klonlarına göre diyeyim, çok daha rahat bir sürüş sağlıyorsunuz. Dolgu tekerlek teknolojisi de gelişmiş olsa, farklı şeyler deniyor olsalar da havalı tekerlek biraz daha rahat. Tabii yine bir düz yol performansı beklememek lazım. Havayı güzel gören kendini dışarı atmış. Şuradan kestirme geçelim. Evet, yol dışı performansı da gayet iyiymiş. M365 Pro 2'nin 300 wattlık bir motoru var. O da M365'teki gibi ön tekerleğin içine yerleştirilmiş. 70 kilogramım ve gayet rahat bir şekilde beni yolda götürüyor. Gayet rahat bir şekilde yokuşta çıkabiliyorum. Düz yolda zaten hiç performansı sorgulanmıyor. Şöyle biraz hızlanırsak mesela 25. 12.800 mAh bataryasıyla 45 kilometre gibi çok yeterli bir menzile sahip. Ani hızlanmalarda oldukça çevik. Şişme havalı lastik sayesinde de hem bu tip şu an gittiğim gibi hafif çukurlu yollarda yol tutuşu artıyor, hem de konfor artıyor. Ayrıca şöyle de bir avantajı var. Bu arada bu bip sesi
cruise control de diyebiliriz. Hız sabitleyicinin devreye girdiği anlamına geliyor. Gaz kolunu 5 saniye boyunca tuttuğumuzda hız sabitleyici devreye giriyor. Ve o duyduğunuz bip sesini duyuyoruz ve hız sabitleyici devreye girmiş oluyor. Şuradan kaçalım. Maksimum hızı 25 km/saat olarak belirlenmiş. Bu yaya modunda 7 ya da 8 km hızla sabitleniyor. D Drive modunda 20S yani Sport modda da 25 km/saat maksimum hıza çıkabiliyorsunuz. Bu arada şöyle güzel bir konu vardı değinmek istediğim. Batarya kapasitesi %20, %30 doluluğa kadar düşse de 25 km/saat maksimum hızla gidebiliyorsunuz. Bu diğer ürünlerde bu neredeyse %70, %80'ler oranında yapılabiliyor. Yani şöyle 25 km/saat hıza ulaşabilmeniz için pilinizin %80 kapasiteyle dolu olması lazım en az. Bu da tahmin edersiniz ki çok kullanışlı bir uygulama olmuyor. Her seferinde 25 km ile gidebilmek için %80 pile ihtiyaç duymamamız gerekir diye düşünüyorum. Burada tebrikler Xiaomi'ye gidiyor. Tebrikler Xiaomi. Sırada yokuş testi var. Test için park içindeki bu kademeli eğimi kullanacağım. Cep telefonumdaki bir aplikasyon ile rampanın eğimini ölçüyorum. Birkaç farklı noktadan aldığım ölçülere göre eğim 11 derece civarı. Başlamadan belirteyim 70 kilogram ağırlığındayım. En aşağıdan tırmanmaya başlıyorum. İlk iki rampada tam gaz vermeden biraz daha scooter'ı zorlayarak tırmanmayı deniyorum. Özellikle ikinci rampada motor zorlanıyor ve 600 watt pik güce çıkarak tırmanmayı başarıyor. Hızlanarak tırmandığımda ise hiçbir sorun yaşamadan en tepeye kadar çıkabiliyorum. Elektrikli taşıtlarda tırmanabilirliği tanımlamak için açıdan çok yüzdelik eğim tanımı kullanılıyor. Yani dikey yükseklik bölü yatayda kat edilen mesafe. Buradaki her bir rampanın iz düşümü 3.75 metre. 25 santimlik karoları sayarak doğrulayabiliriz. Yüksekliği ise 75 santim. Yani tam olarak %20'lik bir eğim tırmanacağız ki bu Xiaomi M365 Pro 2'nin tırmanabileceği teyit edilen bir eğim değeri. Xiaomi'nin onayladığı eğim değerini herhangi bir sorun yaşamadan tırmanabildim. Şahsi fikrim bu eğimler tek parça ya da daha uzun olsaydı yokuşun sonuna kadar tırmanmakta sorun yaşardım diye düşünüyorum. Yine de dediğim gibi teknik değerler hiçbir sıkıntı yaşanmadan karşılanıyor. Dolayısıyla test Xiaomi için başarılı. Evet, test sürüşünü ve yokuş testini tamamladık. Gelin hızlıca M365 Pro ve M365 Pro 2'nin farklılıklarından, M365 Pro 2'de nelerin iyileştirildiğinden bahsedeyim. Öncelikli olarak Xiaomi M365 Pro 2 elektrikli scooter'ında görünürlük üzerine biraz daha odaklanmış. Bu aslında sizin sürüş güvenliğinizi arttıracak önlemler anlamına geliyor. Öncelikli olarak arka tarafta görebileceğiniz yan kedi gözleri, yan reflektörler güçlendirilmiş. Arka lamba ya da stop lambası diyebiliriz. M365 Pro'da daha küçük ve dik dururken M365 Pro 2'de yatay ve biraz daha büyük bir LED modül kullanılarak güncellenmiş. M365 Pro'da 1 Watt olarak kullanılan ön far M365 Pro 2'de 2 Watt'a çıkarılmış. Aradaki 1 Watt'lık fark edilir oranda aydınlatma etkisi sağlıyor. Bir de ön tarafa bir beyaz reflektör eklenmiş. Bu sayede trafikte elektrikli scooter'ınızla daha güvenli ve daha görülür bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra M365 Pro kullananlar bilir. Arka çamurluk bozuk yollarda çok fazla titriyordu. Arka çamurluğun titreşim problemini çözmek için çok basit bir şekilde iki taraftan bağlantı eklenmiş ve bu sayede hissedilir oranda bu çamurluk titreşiminin önüne geçilmiş. Güvenlik önlemlerinin dışında birkaç kozmetik değişiklik yapılmış. Daha önce kırmızı olan bu fren kablosu M365 Pro 2'de siyaha dönüştürülmüş. Daha görülebilir bir Xiaomi Mi logosunun eklenmiş olması. Kullanım arayüzünde ise çok ufak bir değişiklik olarak M365 Pro'da Eco mod olarak geçen E harfi bunda Pedestrian mod yani yaya modu olarak güncellenmiş ve sınırlandırılmış bir hıza sahip oluyorsunuz.
Videoyu sonlandırmadan önce scooter'ın katlanmasını ve katlandıktan sonra bagajda yaklaşık ne kadar yer kapladığını göstereyim. Aslında bu inceleme videosunu çekerken Xiaomi elektrikli scooter'ın fiyat bilgisini de paylaşmayı planlamıştım. Fakat videoyu çektiğim günden bugüne fiyatlar oldukça değişti. 2020 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Xiaomi M365 Pro 2 internet satış fiyatı 4500 ile 5500 lira arasında değişiyor. Yurt dışındaki satış fiyatı ise ortalama 600 dolar civarında. Scooter'ın katlama mekanizmasında aslında pek farklı bir şey yok. İnternet sitesinde 3 saniye içinde katlayabileceğiniz belirtiliyor. İlk seferinde zorlasa da alıştıktan sonra 3 saniyede katlanabilir diye düşünüyorum. Oldukça kolay bir mekanizma. Katlandıktan sonra gidondan tutup kaldırabiliyorsunuz. Bu sayede bagaja ya da daha yüksek bir yere koymak oldukça kolaylaşıyor. Bagajda da aşağı yukarı böyle gözüküyor. Sedan araçlarda çok büyük bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum ama hatchback araçlar biraz sıkıntı olabilir. Yine de Xiaomi rakibi olan Segway Ninebot'tan daha kısa ve dolayısıyla daha az yer kaplıyor. Evet, harika bir inceleme bölümünün daha sonuna geldik. Xiaomi M365 Pro 2 elektrikli scooter ile ilgili aklınıza takılan ya da öğrenmek istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.